Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Kaya. Hocam hoş geldiniz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok Bizlerdeyiz. teşekkürler. Hocam şimdi estetik cerrahi deyince aslında o kadar yani derya deniz sorularımız olur ama bugün karın germe nedir diye ondan bahsedelim. Bütün bayanların ortak rahatsızlığı doğumdan sonraki doğum yapmış hastalarda özellikle karındaki kasların aşırı gevşemesine bağlı. Doğum sonrası ciltteki çatlakların oluşması, cildin aşırı gevşemesi ya da çok kilo alıp vermiş hastalarda gene cildin aşırı gevşemesine bağlı oluşan deformiteleri düzeltmek için yapılan bir ameliyat. Ameliyatta da önemli olan doğuma bağlı ya da aşırı kilo almaya bağlı ciltte ve karın kaslarında oluşan yırtıkları, deformiteleri düzeltmek için yapılan işlemler. Abdominoplasti ile ilgili yani herkes aday mıdır? Kimlere yapılır? Kimlere uygulanır? Herkes aday değil. Genellikle çok aşırı kilo kaybetmiş ya da çok doğum yapmış hastalar aday. Yani bir cildimiz sarkmış olması mı gerekiyor? Tabii cildin yani, sarkmış değil mi? olması Öyle her gerekiyor şeyle mutlaka. yapamıyoruz. Ya cildin sarkmış olması gerekiyor ya da karın kaslarının aşırı gevşemiş olması gerekir. Peki hocam germe işlemini yaptıktan sonra doğum yapmak hani bir gebelik mümkün mü? Doğum mümkün, gebelik mümkün ama düşük doğum ağırlıklı bebeğe yol açabilir. O yüzden hani doğum işlemini bitirmiş artık ben çocuk doğurmayacağım diyen hastalar yapmak Şimdi lazım. daha uygun değil mi? Daha uygun. Çünkü doğumdan sonra tekrar bütün o yaptığınız işlemler bozulacak. Hem ameliyat hem hastanın çektiği eziyetler boşa gitmiş olacak. Şöyle bir şey olabilir mi hocam? Hani karın germe yaptınız sonra peşinden bir gebelik meydana geldi. Doğurabilir. Normalden daha fazla çatlak olabilme şeyi artar mı? Hani zaten hani fazla Onun pek için alınmış. net kanıtlanmış bir şey yok, bir çalışma yok. Ama düşük doğum ağırlıklı bebek olduğuna dair çalışmalar var. Ama doğuma bir engel Doğuma oluşturmuyor. engel değil. Peki hocam abdominoplastiye karar verdik. Bunun öncesinde yapmamız gereken ne? Ya da neler yapılmalı? Şimdi bilinenin aksine hastalar genellikle nasıl olsa karın germe olacağım, yağ aldıracağım deyip diyetini bozabiliyorlar. Bizim için önemli olan verebildikleri kadar kilo verip vermeleri. öyle gelmeleri. Bir de sigara içiyorsa mutlaka sigarayı en az ameliyattan bir ay önce bırakmaları. Yara iyileşmesi açısından. Peki hocam biraz işlemden bahsetsek. Hani merak eden izleyicilerimiz İşlemde için. kasık bölgesinden, iki kasık bölgesinden başlayan kesilerle bütün deri göğüs altına kadar kaldırılıp, gerilip aşağıdan eski sezaryen yerlerinin üstünden atılıyor. Bu arada göbeklerinin yeri değiştiriliyor yani eski yerine alınıyor. En önemlisi de bütün kaslar, işlevini yitirmiş olan, incelmiş olan bütün kaslar tamir ediliyor. Evet. İyileşme süreciyle ilgili bilgi verebilir misiniz? İyileşme süreci eğer kronik sigara içicisi bir hasta değilse 15-20 günde günlük hayatına dönebiliyor hasta. Hastanede kalma süresi, Hastanede 2 ya da 3 gün tutuyoruz hastayı. ağrı, ödem, Ağrı genelde şişlik. plastik cerrahi ameliyatları arasında en ağırlısı diyebilirim. Yani o yüzden bir iki gün durmasında fayda var hastanın. Peki karın germe ameliyatıyla beraber birlikte hangi ameliyatlar Genelde yapılabilir? sırt bölgesi, bel bölgesi, liposakşın artık karın germenin bir parçası gibi oldu. Yani onsuz yapılan ameliyatlarda görsellik çok güzel olmuyor. Sırt ve bel bölgesi liposakşın yapılmadıysa genelde meme büyütme ya da meme küçültmeyle kombine edilebiliyor. Peki hocam tekrardan kilo alırsa proporsiyonda bir değişiklik oluşur mu? Tabii hasta kilo alırsa aşağı doğru sarkacak derisi kalmadığı için batın üst bölgesi dediğimiz yani göbekle ile göğüs arasındaki bölgede aşırı bir kalınlaşma yapıyor. Yani eski görüntüden daha çirkin oluyor hasta. Peki hocam. O yüzden ameliyattan sonra da diyetine, sporuna dikkat etmesi gerekir. Peki yani hani yanlışsam zaten anladığım kadarıyla sormak istiyorum. Şimdi karın germeyi herkese yapamıyorsunuz. Ya ciddi bir kilo kaybı ya da çatlak, sarkan bir derinin olması gerekiyor. Ya da kilo varsa liposakşın yapılıp boşaltılıp belki karın germe yapılıyor. Ama bir de şöyle bir şey dediniz. Hani bunlar yoksa eğer hani gebeliğe bağlı ya da başka bir sebepten karın kaslarında bir deformasyon varsa bunlarda nasıl bir yol izliyoruz? Hani belki kesip atılacak bir deri yok ama karın kasları deforme olmuş. Genelde karın kasları deforme olduysa yani o büyüklükte bir bebek büyüttüyse hasta karnında ciltlere bollaşma oluyor. Nasıl yani hocam? Şimdi Yani karın kaslarında eğer deformite oluşmuşsa, çok gevşemişse zaten o cildi de bollaştırıyor. Peki hocam bu ameliyatlardan sonra bir süre geçiyor. 2 ay, 3 ay, 4 ay.
çok merak edilen bir şey var. Hani iz kalır mı? Bende çok tabii iz olur mu? mutlaka ameliyat olan her yerde iz olur. İz oluşuyor. Tabii. Bu izlerin iyileşme sürecinde bir şeyler yapılıyor Yani mu? 1 yıl, 1,5 yıl arasında işte o izler kızarık renginden beyaz rengine dönüyor, ten rengine. Uygulama yapıyor musunuz Ama bu mutlaka bölgelerde? şey yapar, iz olur. İz olur. Uygulama olarak bir şey öneriyor Uygulama musunuz? fraksiyonel lazer yapılabilir, iz giderici kremler kullanılabilir ama ne yapılırsa yapılsın mutlaka bir miktar iz olur. Evet. İz oluşuyor. Peki hocam hasta geldi, ameliyatını oldu, sonucundan da memnun oldu. Ya bir gebelik geçirdi ya da bambaşka bir sebepten yine eski haline geri döndü. Belki kilo aldı, verdi. Tekrar ameliyatı yapılabiliyor mu? Yani tekrar ameliyatı kaslar tekrardan çok gevşediyse, deri de bollaştıysa yapılabilir. Yani bunun belli bir sayısı falan yok değil mi? Yani tekrar Yani edilebilir bir ameliyat. Çok fazla sayıda yapamazsınız. Yani o kadar deriyi atamazsınız tekrar. Peki şu kişilere yapamadığımız dediğiniz durumlar var mı? Ya da kimlere yapılabilir ya da kimlere yapamayız? Yani bilinenin aksine vücut kitle indeksi eğer obezite cerrahisine uygunsa o hastalar önce obezite cerrahisine olup mide küçültme, mide bypassı gibi bütün kilolarına verip böyle gelmeleri gerekir. Sonrasında Yani toparlanıyor. her hastaya, yani kilolu hastalar özellikle karın germe normal hastalardan hem iyileşme açısından hem de post operatif komplikasyon açısından daha riskli. Peki hocam O yüzden yani kiloyu verip gelirse daha iyi olur. daha iyi olur. Peki size muayeneye gelen danışanlarımızdan oran olarak en çok karın germe mi geliyor? Yani karın germenin bir oranı var mı? Valla o hani hekim nerede başarılıysa oradan duyulduğu için bizde genelde karın Birazcık germe öyle geliyor. oluşuyor. Peki izleyicilerimiz genelde bunu merak ediyor. Bir korkuyla gelmeleri gerekiyor mu? Zor bir şey mi? Hani bunlarla ilgili genel bilgi verebilir misiniz? Korkulacak bir durum var mı? Ya da herhangi bir komplikasyonla karşılaşabilirler mi? Tabii bütün ameliyatlar gibi karın germenin de komplikasyonu var. Önemli olan ameliyat öncesi oluşabilecek komplikasyonları süzgeçten geçirip en risksiz şekilde hastaya ameliyat almak. Yani bunlar nedir? Hastanın KOA vardır, kronik akciğer hastalığı vardır, sigarası vardır, alkolü vardır, tansiyonu vardır, kan sulandırıcısı vardır. Ya da vücutta pıhtı atmasına yönelik yatkınlıkları vardır. Doğum kontrol hep kullanıyordur. Bunların hepsi bir süzgeçten geçirilir, hastaya anlatılır. Sizin riskiniz normalden şu kadar fazla ya da normale yakın dendiğinde o şekilde ameliyatı yapmak daha doğru. Yani çok basit bir ameliyat değil. Peki bu karın germe ameliyatlarından sonra tam istediği görüntüye ne kadar sürede ulaşmış olur? Yani, sağlıklı bir hastaysa, sigara içicisi değil, çok yaşlı değilse bir ayda kavuşur. Bir ayda istediği görüntüye ulaşmış oluyor. Tam olarak karın germe ameliyatları için söylüyoruz ama başka karın germe yaparken başka işlemler yapıldığında bunlar başka bir bölgeye enjeksiyon yani yağ alma gibi işlemlerde yapılabiliyor mu aynı operasyonda? Yani liposakşın yapılabilir. Yani aynı işlemde yapabiliriz bunu. Zaten artık karın germenin bir parçası oldu yani sırt bölgesi, bel bölgesi liposakşın yapmadan artık çok karın germe yapan yok. Peki spor, aktif sporla uğraşan bir insan ne kadar zaman sonra sosyal hayatına dönebilir, spor yapabilir? 1,5 ayda. 1,5 ay 1,5 sonra. ay sürer. Yani yürüyüşle başlar, ağır Spor yapmasını sporlara... tavsiye ediyoruz zaten karın germeden sonra. Ha. Çünkü o bizim karın kaslarını dikmiş olsak bile eğer spor yapmazsa, o kasları kullanmazsa tekrardan gevşeme yapabiliyor. Yani. Özellikle olumlu karın yönde germeden sonra karın egzersizi şart. Beslenme, diyetle ilgili bir kavram var Beslenme mı? tabii, beslenmesine, diyetine dikkat edecek. Yani protein ağırlıklı beslenecek. Diyetisyen desteği veriyoruz zaten. Yani tekrardan kilo almamaya çalışacak. Hocam peki bir durum oldu, mecbur kaldık. Gebelik öncesi karın germe yapılabilir mi? Şimdi şöyle bir durumda yapılabilir. Eğer hasta obezite cerrahisi geçirmişse, mide küçültme olmuş, işte gastrik bypass olmuş, bazen bu hastalar 60 kilo, 80 kilo, belki 100 kilo bile verebiliyor. Yani bu hastaların da eşine kendini beğendirmesi biraz zor o sarkan derilerle. O yüzden gebelik öncesi de bu derileri toparlayıp şekle sokmak için hastanın vücuduna karın germe yapılabiliyor. Bu hastaların tekrardan doğum yapmasında bir sıkıntı yok. Evet. Peki bu süreçte bir psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabiliyor mu? Hani ameliyat sonrasındaki o alışma süreci, evet belki daha istediği bir görünüm ama hani o süreçte bir psikolojik olarak bir şey olabiliyor mu? Bir depresif haller olabiliyor mu Yani acaba? genelde karın germe Acaba ne ameliyatına yaptım, pişmanlık duygusu, yani denk geldiniz mi hiç böyle bir karın durumlara? germe ameliyatını çok kombine etmezseniz yanına işte koldu, bacaktı, başka şeyler eklemeden tek karın germe ameliyatı şeklinde yaparsanız o zaman iyileşme süresi kısalır. Hani bir hafta 10 gün içinde de hasta ayağa kalkacağından çok psikolojik destek isteyen olmadı şu ana kadar.
Tabii hastanın beklentilerini de göz önünde bulundurmak lazım. Hastalara hani dürüstçe işte senin olabileceğin bu, işte bizim yapabileceğimiz bu derseniz, yani çok bir şey de vaat etmezseniz hasta görüntüsünden memnun olur. Peki hocam şunu merak ediyorum. Bahsettiğiniz kol germeyi de yapıyorsunuz. Başka uygulama alanları var mı? Yani kol germe dışında, karın germe dışında. Yani vücutta nerede deri fazlaysa onları kesip çıkartılır. Boyun bölgesinde uygulama olabiliyor Tabii mu? onu yüz germe şeklinde yapılabilir. Yüz germe şeklinde yani yapıyoruz. obezite cerrahisi geçirmiş hastalarda genelde zaten yüzünden, boynundan, göz kapağından tutun, işte kol, bacak, bütün yerlere işlem gerekebiliyor. Hocam sporla bu fazla derinin toparlanma şansı yok değil mi? Ciddi anlamda Yani cerrahi ciddi işlem anlamda gerekenleri. olduysa artık, yani bir 60 kilolar, 70 kilolar varsa Muhakkak ki bir çok- cerrahi işlem gerekiyor çok değil nadir mi? cerrahi işlem gerektirmeden başa çıkabilir. Yani çok yavaş vermesi lazım, çok iyi spor yapması lazım. O da çok mümkün değil. Herhangi bir yaş sınırı var mı hocam bunun? Yani bu yaştan sonra yapılmaz ya da Yaş bu yaştan sınırından önce yapılmaz. Daha önemli hastanın biyolojik yaşı önemli. Mesela hasta vardır 50 yaşındadır ama vücudu 100 yaşında gibidir. Hasta vardır 70 yaşındadır ama vücudu 40 yaşında gibidir. Her hastayı almıyoruz yani buna göre değerlendirip karar veriyoruz. Yani ameliyat öncesi anestezik değerlendirmeleri yapılıyor. Peki cinsiyet farkı çok var mı? Cinsiyet erkeklerde genelde sadece obezite cerrahisi geçirmiş hastalar geliyor. Erkek hastalarda yağlanma daha çok batın içi olduğu için iç organların etrafında, bağırsakların etrafında, mezenter dediğimiz yerde, yani bizim karın germe ameliyatıyla müdahale edemeyeceğimiz yerde olduğu için erkek hastalar çok fayda görmüyorlar. Hocam aslında bizim duyduğumuz bir durum var. Yani hastalar da soruyor, danışanlar da soruyor. 360 tüm karın diye bir şey var. Ve bunun arkasından da bir lazer tedavisiyle bir sıkılaştırmadan bahsediyorlar. 360 germe şöyle, bir 360 liposuction var. Yani karın germelerde bel oyuntusunu, sırtı inceltebilmek için 360 derece, yani tüm karın ve sırt 360 lipo bölgesi, dedikleri değil mi bu hocam? karın ve sırt bölgesi liposuction'la alınıyor. Bu 360 liposuction genelde zaten artık %90'ına yakın karın germelerde bütün hekimlerimiz yapıyor bunu. 360 germe ise genelde obezite sonrası, gastrik bypass, mide küçültme sonrası çok aşırı kilo veren hastalarda artık popo bölgesi dediğimiz, yani kalçada çok sarktığı için oralarda toparlamak için boydan boya 360 derece cilt çıkarımı yapılıyor. Yani o hastaların kesisi 360 derece, yani tam daire şeklinde kesi yapılmak zorunda kalıyorlar. Peki hocam yani gençlerde yapabiliyor muyuz bu ameliyat? Hani hep bir doğum sonrasından genç, çok ciddi kilo dediğim kaybından gibi, bahsediyorum yani ama hani bir 18, 16, 17 Çok yaşları aşırı gibi. deformitesi varsa 18 yaşından sonra yapılabilir. Çok Yani. aşırı deformite varsa. Yani hastanın gerçekten soyunduğunda artık kendini çok çirkin hissediyorsa, çok kötü hissediyorsa o hastalarda doğumu beklemeden yapılabilir. Hocam bir de benim merak ettiğim bir şey var. Karın germe ne zaman yapılır, liposuction ne zaman yapılır? Şimdi o genelde hastayı muayene ettikten sonra, eğer karın kasları sağlamsa, doğum yapmamış bir hastaysa ya da doğumdan sonra karın kaslarını güzel çalıştırıp kas gevşemesi, yani rectus abdominis kası dediğimiz kasta bir gevşeklik yoksa, ciltte de bir bolluğu yoksa hastanın, yani minimal yağlanmalarını, karın ve bel bölgesindeki minimal yağlanmalarını liposuction yeterli oluyor. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok çok teşekkür hocam. Ağzınıza sağlık. 8'e Sağlık'ta bugünkü konuğumuz plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Mehmet Kaya'ydı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.